Tüm dünyanın gözü önünde bir tiyatro oynanıyor. Birinci perde bitti. Filistinliler öldürüldü. Taş üstünde taş kalmadı. Yaşayanlar da yerlerinden yurtlarından sürgün edildiler. Her şey bir yana hastane gibi, mescit gibi kutsal yerlere saldırıldı. Gerçekten insan kötülüklerinin sınırı yok. Kısaca yaşanacak alan bırakılmadı. Şimdi ikinci perdeyi izliyoruz. Yahudiler Filistinlileri güneye sürüyorlar. Oradan Ürdün ve Mısır'a Amerika vasıtasıyla baskı yaparak nüfusu tahliye etmelerini sağlamaya çalışıyorlar. Ürdün eski tecrübelerine dayanarak ki 1970'te Eylül Aswad yani Kara Eylül olayları yaşandı. Filistinlileri kabul etmiyor. Mısır ise ekonomik olarak zor durumda. Dolayısıyla bir göçü ve bu göçün neticesinde yaşanacak siyasi kargaşayı kaldıramama endişesi var. Başından beri İsrail'in planı buydu. Maalesef bu tiyatro tüm dünyanın gözü önünde oynanıyor ve kimse de ses çıkartmıyor. Böyle olunca da arada sıkışmış Filistinliler için ince düşünceli Yahudiler yeni yer arayışına girmiş. Kongo ile görüşmeler sürüyor. Başka ülkelerle de irtibatları devam ediyor. Zaten bu ikili görüşmeler neticesinde Hamas'ın üst düzey yöneticileri Lübnan'da öldürülmemiş miydi? Tam da 2024'ün ilk günlerinde bunlar olurken aklıma ileride izlerim deyip ertelediğim Farha filmi geldi. Fakat film Netflix'te yok. İsrail tüm gücüyle, lobileriyle, kaynaklarıyla, tehditleriyle bu filmi iptal ettirmeye çalıştı. Israeli government is condemning the global streaming channel Netflix. The Israeli spy drama on Netflix. Founder is an amazing thing. Filmde 14 yaşındaki Farhan'ın Filistin'de tanık oldukları ve hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Filmde gösterilenler belki devede kulak, belki kumsalda bir kum tanesi, belki de yitip giden binlerce, yüz binlerce Farhan'dan sadece birinin hikayesi. Ki güncelde de İsrail çok daha beterini yapıyor. Üstelik sinemada değil, gerçek hayatta. İlginçtir ki kendisi aynı acıları yaşamış, benzer yerlerden yara almış bir millet olan Yahudiler bu defa başka bir topluluğa aynısını yapıyor. Geçmişte Adolf Hitler'in onlara yaptığını onlar da şimdi Filistinlilere yapıyor. İsrail-Filistin meselesi kökleri tam 1897 yılına kadar götürülebilecek oldukça karışık ve derin bir mesele. Hala da devam ediyor. Binlerce, yüz binlerce makale arşiv taramaktan daha etkili bir yöntem var. O da yaşananları, bu olayı yaşamış birinin gözünden izleyebilmek. İşte sinema bunun için harika bir alan ve Farha'da derdini uzatmadan, ajitasyona kaçmadan çok acımasız bir hikayeyi sade ama çarpıcı bir şekilde anlatmış bir film. Ürdün asıllı yönetmen Darin Sallam'ın ilk uzun metrajlı filmi. 2021 yılında Toronto Film Festivali'nde ilk gösterimi yapıldı. Film Ürdün'de 2023 Oscar adayı olmuş. 1 Aralık 2022'de de küresel TV kanalı Netflix'te yayınlandı. Sadece 92 dakikacık. Filistin'in geçmişine açılan ufak bir pencere. 2023 Akademi Ödülleri aldığında da Yahudiler bunu düşürmek için çok uğraştılar. Yönetmen Darin Sallam da filmin arkasında dik durarak tehditlere boyun eğmedi. İsrail tüm dünyada güçlü lobileriyle filmi durdurmak için müthiş bir çaba harcadı. İyi ama etnik temizlik gibi daha öncelikli bir uğraşı varken bir film için bu kadar çaba harcamasının sebebi neydi? Zaten her gün onlarca Farha ölmüyor muydu? İsrailler filmin gösteriminin yapıldığı Yafa Saraya tiyatro binasının ödeneğini kesti. Yetmedi, Netflix üyeliklerini iptal ettirmekle tehdit etti. Şu anda Netflix'te izlemek için girdiğimizde film çıkmıyor. Gerçi sayfa olarak çıkıyor fakat film ortada yok. Sadece bana hatırlat diye bir seçenek var. Tabi arka planda neler oldu bilinmez. Bildiğimiz tek şey İsrail'in bu filmi durdurmak için olağanüstü bir çaba harcadığı ve Netflix'in de ilk başlardan yapılan yaptırımlara rağmen geri adım atmadığı. Anlaşılan o ki birileri amacına ulaşmış. İsrail elinin uzanabildiği, gücünün yetebildiği pek çok ülkede erişim engeli getirdi. Film her zaman demokratik ve özgür bir ülke olmasıyla övünen Almanya'da bile sansüre uğradı düşünün. Yetmedi, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail askerlerine karşı nefreti teşvik eden filmi yayınlamak çılgınlıktır açıklamasında bulundu. Tüm dünyada karalama kampanyası başlatıp bazı ülkelerde sahip oldukları güçlü lobilerle bir algı oluşturma peşindeler. Dünyanın pek çok yerinde Yahudiler örgütlenmiş gibi filme 1 puan veriyorlar. Bütün bu çabaya rağmen yine de IDM puanı 8 ve birçok ülkede notu 8'in üzerinde. Farha mutluluk demek. Fakat filmin içeriği pek de mutluluk dağıtmıyor. Onun yerine tarihi gerçekleri tokat gibi yüzümüze vuruyor. Ne anlatıyor bu film derseniz 1948'de tarihe Nekbe felaket günü olayları olarak geçen köy baskınını ve katliamları anlatıyor. Nekbe olayları İsrail için kuruluş, Filistinliler için ise felaket günü. Farha diğerlerine nispeten daha şanslı. Çünkü Suriye'ye gidebilmiş ve hikayesini tüm dünyaya duyurabilmiş. Bazı çocuklar Farha kadar şanslı olamamış. Hani biz de Gülseren ablanın başını çektiği gerçek bir hayat hikayesinden uyarlamadır yazılarını gördüğümüz bir dizi furyası var ama çok daha gerçekçi ve şiddetli halini düşünün. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama falan değil, düpedüz gerçek bir hayat hikayesi. 1948'de 675 köy ve kasaba yok edildi. 1 milyon Filistin yurdunda saldırıya uğrayıp sürgüne gönderildi. Binlerce kişi öldürüldü. Nekbe İsraillerin bayramı, Filistinlilerin ise felaket günü. Gregorian takvimi ve İslam takvimi arasındaki fark nedeniyle 15 yılda bir aynı güne denk geliyor. Bugün de İsrailler bayramı
bayram yapıyor. Filistinliler Anma Günü. Her yıl 15 Mayıs'ta dünyanın pek çok yerinde protestolar yapılıyor. Ve yine her 15 Mayıs'ta Gazze şehrinde yaşayanlar uyumuyor da, uyutmuyor da, unutmuyor da, unutturmuyor da. Nekbe kavramını ilk kez George Antonius The Arab Awakening isimli 1538 basımlı eserde kullanmıştır. Birinin cenneti, diğerinin cehennemi olan gün gerçek bir tarihi dram. İsrail devletinin kuruluşu Filistinlilerin ana vatanlarından sürgün edilişidir. Aslında bir nevi soykırım. İşin ilginç tarafı filmde bütün İsrail askerlerinin aynı olmadığı, hatta askerlerden bir tanesi bir çocuğu öldürülmesi istendiğinde bunu yapamıyor. Alt mesajları da var. İşin diğer bir boyutu Filistinli işbirlikçiler meselesi. Tarafsız bir şekilde bakıldığında Filistinlilerin rahatsız olmasını gerektirecek gerçekler de var. Filmde işbirlikçinin yardımlarıyla silahları eliyle koymuş gibi buluyor Yahudi askerleri. Yine işin ilginç tarafı Netflix'in İsrail'de Filistin'de umrunda değil. O sadece aldığı paraya etkileşime bakıyor. Çünkü Netflix'te Fauda isimli 5 sezonluk bir dizi var. Resmen İsrail propagandası yapıyor ve tüm Filistinlileri terörist gibi gösteriyor. İşte böyle de çifte standardı var. 92 dakikalık filmi tahammülü olmayan İsrail'in 5 sezondur fonladığı dizi. Yahudilerin Fauda yayınlanınca alkışladıkları Netflix'e Farha'yı yayınlayınca kıyameti koparmasını şaşkınlıkla izliyoruz. Farha'nın görselleri ve sinematografisi hayranlık uyandırıcı. Filmin ikinci yarısı ise oldukça çarpıcı. Farha bir derdi olan angaje bir film. Siyonist güçler köyüne saldırdığında kendi güvenliği için kilere kilitlenir ve bir kapı çatlağından İsrail devletinin acımasız şiddetine, etnik temizliğine şahit olur. Bir röportajda yönetmen Salem, Farha tanıdığınız biri mi diye sorulduğunda annesine hikayesini anlatan Filistinli bir kadın olduğunu söylüyor. Yine verdiği bir röportajda bu bir kanayan yara. Niçin kaşıyorsunuz dediklerinde o yaralar hala açık, o sular hala akıyor diyor. Film İsrail ordusunu kötü gösteriyormuş. Sanki bunların hiçbiri yaşanmamış gibi. Filmin etkisi inkar edilemeyecek derecede kuvvetli. Şu son İsrail saldırılarında bir kadın İsrail askerlerinin önüne geçip ben Farha'yım diye bağırdı. Yine verdiği bir röportajda Salem, amacıma ulaştım. Sinemada çok uzun bir süre bundan kaçınıldı. Artık bunun hakkında filmler yapılmasının zamanı geldi diyor. Filmi çekme amacı sorulduğunda da yeni nesiller Nekbe'yi bilsin istedim diyor. Tüm engellemelere, kısıtlamalara, uğraşmalarına rağmen Farha dünya çapında gösterildi ve çok ses getirdi. Onlar sesini kısmak istedikçe sesi daha gür çıktı. Salem Farha ismiyle Nakbe olayını ölümsüzleştirdi. Böylece asırlar sonra da yeni nesiller de bilecekti. Umarım başına bir iş gelmez.